Ben operatör doktor İnanç Ünlü, kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Adana'da görev yapmaktayım. Kalp damar cerrahisi dolaşım sisteminin, kalp ve diğer dolaşım sisteminin yaygın tıbbi ve cerrahi hastalıklarını birlikte inceleyen çok geniş bir alan. Yeni doğan döneminden tutun, ileri yaşlara kadar birçok popülasyonda yaş gruplarına hitap eden bir bölüm. Bugün ama varislerden bahsedeceğiz. Evet, varisler çok fazla soruya maruz kaldığımız bir durum, hastalık durumu. Bundan dolayı ve mevsiminde artık yaza yaklaştık, havaların da ısınmasıyla hastalarımızın şikayetleri de arttı. Bundan dolayı çok talep görüyoruz, çok fazla miktarda sorular alıyoruz. Poliklinik sayılarımızda da varis hastaları oldukça fazla yer tutmakta bu dönemde. Bundan dolayı bu konuda konuşmak istedik. Bacaklarımızda, ekstremitelerimizde cilt altındaki damarların, toplar damarların genişlemesi, kıvrımlı bir halde olması ve içerisindeki taşıyacağı kanı tam anlamıyla iletememesinden kaynaklanan öncelikli olarak görsel bir bozukluk gibi anlaşılsa da aslında ciddi bir dolaşım problemidir. Evet, varisler birçok insanda var. Özellikle yaş ilerledikçe biz varisleri çok görmekteyiz. Cinsiyet dağılımı önemli. Kadınlara daha fazla görülmekte. Birçok risk faktörleri, hayat standartları. Evet, varisler görsel olarak bir bozuklukmuş gibi algılansa da aslında olay sadece görsel değil, dolaşım bozukluğu temelinde birçok sorunu sırasıyla süreç içerisinde dolaşım anlamında gösterecek bir patoloji. Ama tabii ki insanların ilk dikkatini çeken o gördükleri genişlemiş, kıvrımlı, mavi, mor renkli damarlar. Ama aslında olay görsel değil, sadece ciddi bir dolaşım problemi. Evet, tedavi etmezsek bu kronik sinsi seyirli bir hastalık, ilerleyici bir hastalık. Tedavi edilmeyen hastalarda ileri dönemlerde belki çok hızlı bir şekilde değil ama yıllar geçtikçe, yaş ilerledikçe bacakta kalıcı doku hasarlarına ve dolaşım bozukluğunun yaratacağı diğer kötü komplikasyonlara sebep olabiliyor. Varis tedavisi son zamanlarda teknolojik ilerlemelerle çok daha kapsamlı ve eski dönemlerde tedavi şansı olamayacak birçok klinik evrenin şu anda tedavi edilmesine imkan sağlayacak yeni gelişmelerle karşımızda durmakta. Biz bu gelişmelere ülke olarak hakimiz. Çok yakından literatürü de takip ediyoruz. Teknolojik gelişmeleri güncel olarak takip etmekteyiz. Hastalardaki tedavi yöntemleri aslında genel bir kural olarak değil, hastaya göre olacağına inanmaktayım. Hastanın klinik bulgularına, radyolojik bulgularına göre tedavi yöntem ya da yöntemleri birlikte uygulanmalıdır. Hastaya özel bir tedavi uygulanmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Öncelikli olarak bize varis şikayeti veya varis venöz yetmezliğin semptomlarıyla başvuran hastada biz öncelikli olarak kapsamlı bir klinik muayene ve detaylı bir radyolojik incelemeye uyguluyoruz. Burada elde ettiğimiz verileri bir araya getirdikten sonra hasta için uygun tedavi yöntem ya da yöntemlerini belirliyoruz. Bunu hastayla karşı karşıya konuşuyoruz, onunla paylaşıyoruz. Daha sonra bu tedavi yöntemine basitten karmaşaya doğru gidecek şekilde start veriyoruz. Bir şekilde hastanın semptomları veya radyolojik bulguları tek bir tedavi yöntemini karşılamayabilir. Hastaya örneğin hem bir mikrocerrahi hem bir köpük tedavisini beraberce uygulamamız gerekebilir. Veya lazer tedavisi yöntemiyle veya radyo frekans yöntemiyle bir müdahale edip başka bir tarafındaki problemlerini, diğer sıkıntılarını bizim mikrocerrahi dediğimiz yöntemlerle halletmemiz gerekebilir. Veya sadece basit bir köpük tedavisiyle bile halledilebilecek, sadece tek bir seans halledebileceğimiz hastalar da olabilir. Bunu hastaya göre karar vermek gerekiyor. Kural yok, hasta var. Hasta kendine özgüdür, tedavisi de ona özgü belirlenmektedir. Evet, teknolojiyi takip etmek, literatürü takip etmek, yeni gelişmeleri, son gelişmeleri takip etmek gerekmekte. Dünya genelinde zaten ülkemiz tıp alanında, cerrahi alanda olsun, özellikle kardiyovasküler cerrahi alanında olsun, önde gelen ülkelerden birisi. Ülkemizde
tedavi yöntemlerimiz dünya genelinde birçok ülkenin sahip olmadığı bir hekim kadrosuna ve bir tıbbi teknoloji kadrosuna sahibiz. Bu yönden insanlarımız şanslı diye düşünüyorum. Evet, yapılan işlemlerimiz, tedavi seçeneklerimiz, lazer tedavisi, köpük tedavisi, mikro cerrahiler, klasik ameliyatlar, damar içine uyguladığımız endovenöz lazer ya da radyo frekans tedavileri, mikro cerrahiler olsun, diğerleri olsun. Bunların aslında tedavilerin tümü venöz yetmezliğin yaratmış olduğu problemi ortadan kaldırmak için uygulanan yöntemler. Fakat anatomik lokalizasyonlar, klinik evre, hastalığın bulunduğu konum ve hastanın sosyal durumu birçok tedavi yöntemlerini farklı şekilde değerlendirebiliyor. Mesela bazı hastalarımızda estetik kaygı ön planda olabiliyor. Yani mikro cerrahi denemek gerekebiliyor, aşağılarla daha ince çalışmak gerekebiliyor. Bazı hastalarda daha da minimal invaziv yöntemlere gitmemiz gerekebiliyor. Ama bazı hastalarda ne yaparsak yapalım içeride hastanın ana damarlarında, hani cilt altındaki, dolaşımdaki büyük damarlardaki sıkıntılı problemlerde, büyük problemlerde biraz daha kapak onarımları veya işte palyatif böyle parsiyel büyük ameliyatlara gitmemiz de gerekebiliyor. Hele hele artık ileri evrede bize başvurmuş hastalarda böyle dermatit gibi, ülser gibi böyle aşamalarda gördüğümüz hastalarda işin içine bir de o bölgenin, travmatik bölgenin rekonstrüktif ameliyatları da girmekte. Aslında küçük bir köpük tedavisi, küçük bir radyo frekans tedavisinden çok büyük böyle kompleks ameliyatlara kadar bir skala mevcut. Bunu biz yine hastaya göre değerlendirmemiz gerekiyor. Hastanın klinik bulguları, sosyal pozisyonu, bacaktaki lezyonların anatomik lokalizasyonu, semptom durumu ve radyolojik inceleme sonuçları. Bunların hepsini bir araya getirmek gerekmekte. Buna göre hastaya tedavi ya da tedavi yöntemleri hibrit bir şekilde uygulanmalıdır. Venöz yetmezlik tedavisindeki aslında altın kural şu. Tedavi seçeneği ne olursa olsun hastayı hemen aynı gün hareket ettirmek, yürütmek, onun dolaşımını, toplar damar dolaşımını tekrardan düzenlemek ve tekrardan başlatmak bu altın standart. Onun için ne tedavi uygularsak uygulayalım, istersek basit bir lazer tedavisi uygulayalım, istersek kompleks bir ameliyat yapalım. Amacımız hastanın o gün işlem sonrasında bir an önce yürümeye başlaması. Bir an önce dolaşımının tekrardan başlaması adına yürüyüşlerini başlatmamız gerekiyor. Ortak nokta bu diyebilirim tüm tedavilerde. Ama tabii ki yine bahsettiğimiz gibi hastaya özgü durumlar birkaç seans işlem yapılmasını gerektirebilir. Tabii bu süreleri de yine lezyona, kliniğe ve hastanın durumuna göre ayarlamak gerekir. Bundan dolayı ama ne olursa olsun bu işlemler yapıldıktan sonra biz hastaların uzun süreli yatmalarını istemiyoruz. Yapacağımız işlemler öyle olmalı ki hasta o gün aynı gün ayağa kalkıp yürümeye başlayabilmeli. Hedef bu. Artık minimal invaziv mikro cerrahi işlemler veya girişimsel işlemlerle biz günübirlik hastaları tedavi edebilmekteyiz. İşte gelişen teknoloji bize bunu sağladı. Venöz yetmezlik tedavisindeki uygulayacağımız en önemli altın standart birçok tedavi yönteminin günübirlik olarak halledilebilmesi. Bu yönden hastalarımız çok avantajlı artık. Bu çok sorulan bir soru. Hani varisler tedavi oldum tekrar etti. Bir daha oluştu. Başka bir yerde bir daha çıktı. Evet, venöz yetmezlik konuşmamızın başında da söylediğim gibi sinsi bir hastalık, kronik seyirli bir hastalık. Hastanın patolojisi tespit edilip tedavi edildikten sonra patolojisine özel tedavi uygulanıp sorun ortadan kaldırıldıktan sonra hastanın da bizimle işbirliği yapması gerekiyor. Bizim yönergelerimize uyması gerekiyor. Çünkü venöz yetmezlik için önlenilebilir ve önlenilemez risk faktörleri var. Genetik yatkınlığı varsa, altta yatan daha önce geçirmiş olduğu mesela bir travmaya bağlı kapakçıklarında çok ciddi sorunlar varsa, hasta ilerleyen yıllarda tekrardan bir varisle karşılaşabilir. Örneğin. Ama mesela ayakta çalışıyorsa, sabit oturan biri ise konfor düzeyi ve çalışma şartlarını değiştirerek biz birçok risk faktörünün önüne geçmiş olabiliyoruz. Kıyafet seçim bile dar kıyafetlerden kurtulmasını istiyoruz bir an önce. Gevşek, daha geniş böyle kıyafetler giymesini istiyoruz.
Ve bu risk faktörleriyle biz beraber bu yolda yürürsek biz bu hastalarda kesinlikle güzel sonuçlar elde ediyoruz. Venöz yetmezliğin o kronik evrelere geçişi engellemiş oluyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.